Bundan yaklaşık bir yıl önce Suriye'nin sahil bölgesinde binlerce Alevi, binlerce insan dünyanın gözleri önünde katledildi. Kadınlar ve çocuklar kaçırıldı ve pek çok genç erkek de tutuklandı. Kiminin bir süre sonra cesetleri bulundu, kiminin ise akıbeti hala meçhul. Dünya ise sessizdi. Görmüyordu ve duymuyordu. Bu tür olaylara müdahale için kurulmuş olan uluslararası örgütler ise bırakın müdahaleyi, katillerin yaptıklarının üzerini örtmek için adeta yarıştılar. Bir yandan ölenlerin sayısını azaltmaya çalıştılar. Sanki bir tek insanın dahi hayatı önemli değilmiş gibi, diğer yandan da olayları müferit olaylarmış gibi göstermeye çalıştılar. Amaç, yok sayamadıkları suçun hiç olmazsa soykırım olduğunun üzerini örtmekti. Halbuki katiller kimlik kontrolü yapıyor ve doğrudan Alevileri katlediyor. Gerçekte sırf Alevi oldukları için yaptıkları öldürmelerin üzerine örtemeyince öldürülenlerin Esad artıkları olduğu yalanını ürettiler. Ancak öldürülenlerin silahsız siviller oldukları kameralara yansıyınca bu kez cesetlere üniforma giydirdiler. Halbuki yeni hükümet iktidarı ele geçirdiğinde toplu olarak tüm silahlarını teslim eden tek grup Alevilerdi. Ve bütün dünya ile birlikte onlar da bunu biliyorlardı. Her bir bahane boşa çıktığında bir yenisini buluyorlardı. Bu arada katiller öldürmekle yetinmeyip bununla övünebilmek ve sapık duygularını tatmin etmek için yaptıklarının videolarını çekiyor ve dünyaya servis ediyorlardı. Yani uluslararası kurumlar suçların üzerini örtmeye çalışırken katliamları gerçekleştiren katiller yaptıklarını şımarıkça kameraya alıp sosyal medyada gururla paylaşmaktaydılar. Sonunda onları öldürmeyi yasaklamak yerine video çekimlerini yasakladılar. Bu süreçte başta Türkiye'de yaşayanlar olmak üzere tüm Aleviler dünyanın her yerinden Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve daha pek çok uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına çağrıda bulundular. Bulunmaya da devam ediyorlar. Kilike Nehir Derneğimiz de bunlardan biri. Zaten önceden bildikleri ancak bilmiyormuş gibi yaptıkları olaylardan bahseden bu dosyalar kendilerine ulaştığında hepsine verilen yanıt şu idi: en kısa zamanda gereği yapılacaktır. Evet, yaptılar. Adeta bir yarış halinde Şam'a gidip daha önce kendileri tarafından terörist listelerinde en üst sırada yer verilen ve başlarına milyonlarca dolar ödül konulan şahısları ziyaret edip onlara övgüler dizdiler. Hem de bu söz konusu şahısları terör listesinden çıkarmaya gerek dahi duymadan. Utanmadan, sıkılmadan bu kişilerle birlikte dünyaya insan hakları ve demokrasi mesajları verdiler. Böylece demokrasi anlayışlarını da ortaya koymuş oldular. Dünya tarihinin hiçbir döneminde suç ve suçlular bu denli kayrılmamış ve bu kadar açıktan desteklenmemiştir. Ancak bizler her şeye rağmen bir umutla bir kez daha Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne sesleniyoruz. Suriye'de bir Alevi soykırımı vardır. Öldürmeler, sebepsiz tutuklamalar, kadınların ve çocukların kaçırılma olayları, haksız yere işten çıkarmalar ve açlığa mahkum edilmeler ve daha niceleri. Tüm bunlar tüm hızıyla devam etmektedir. İnsanlık adına bir an önce bu gidişata bir son verilmelidir. Ve siz değerli kardeşlerim, bugün Alevi katliamlarının yıl dönümü.
Aklınıza bu toplantıların ve seslenişlerin bir işe yarayıp yaramayacağı sorusu gelebilir. Diyoruz ki, evet, şüphesiz. Bizleri yaşatan ve bizlere direnme gücü veren hala insanlığa olan inancımızdır, umutlarımızdır. Değerli kardeşlerim, insanların karakterleri olduğu gibi insanların oluşturduğu toplumların da karakterleri vardır. Her toplumun karakteri de atalarından mirastır. Alevilerin karakteri ise İmam Ali'den, Hazreti Fatıma'dan, Hazreti Zeynep'ten ve İmam Hüseyin'den mirastır. Kardeşlerim, şunu asla unutmamalıyız. Bugün en büyük sorunumuz dünyada yeterince iyi insan olmaması değil, iyi insanların bir araya gelmemesi ve seslerini yükseltmemesidir. Tüm dünyadaki Aleviler ve insan kardeşleri haksızlık karşısında seslerini yükseltmelidir. Çünkü İmam Ali buyurmuştur, haksızlık karşısında susarsan hakkınla birlikte onurunu da kaybedersin. Allah bizleri bundan korusun. Amin. Değerli kardeşlerim, bizler düşmanlarımıza benzemeden sevgi ve barış içerisinde hakkı savunmaya, hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Bu haykırış hiçbir işe yaramıyormuş gibi görünen bu haykırış en azından Suriye'deki kardeşlerimize ve dünyadaki bütün mazlum insanlara yalnız olmadıklarını göstermiş olacaktır. Ve onlara mücadele gücü, direnme gücü verecektir. Ve bu haykırış insanlığı hedef alanlara, insanlığı yok etmek isteyenlere de bu işin o kadar da kolay olmadığını gösterecektir. İnadına biz varız ve var olmaya devam edeceğiz. Bizler Suriye'de katliamlar durana ve suçlular cezalandırılana kadar yapılanlar soykırım olarak tanımlanana ve sorunlarından hesap sorulana kadar Alevilerin insani ve demokratik hakları kendilerine verilene teslim edilene kadar mücadelemize, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Onlar her şeyimizi elimizden almaya kararlılar. Ancak bu nafile bir çabadır. Umutlarımızı onlara vermeyeceğiz. İnancımızı onlara vermeyeceğiz. Tarih boyunca İngilizlerin ve ordularının katliamlarına maruz kaldık. Ancak yıkılmadık. Daima güçlenerek çıktık. Yine güçlenerek çıkacağız. Yok olmadık, olmayacağız. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz tüm hakları gasp edilmesine rağmen hayatı boyunca hakkını aramaktan vazgeçmeyen İmam Ali'nin torunlarıyız. Çünkü biz cesurca halifelerin karşısına dikilen ve gasp edilen haklarını talep eden Hazreti Fatıma'nın torunlarıyız. Bizler tarih boyunca nice Kerbelalar yaşamış ve bugüne dek var olmayı başarmış bir milletiz. Bizler Kerbela şehitlerinin İmam Hüseyin'in çocuklarıyız. Bizler Kerbela'nın mirasçılarıyız. Bizler bizi biz yapan inancımızla, bizi biz yapan birlik beraberliğimizle varız, var olacağız. İmam Ali'nin rehberliğiyle, ışığı ve nuruyla bir olacağız, diri olacağız, diri olacağız.